Evet efendim, 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim sevgili hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hocam saç ekimiyle ilgili müthiş bir deneyiminiz var. Bu konuda hakikaten ülkemizin yetiştirdiği belki en değerli saç ekimi uzmanlarından birisiniz. Ve yurt dışından da çok yoğun bir şekilde talep aldığınızı biliyoruz. Yurt dışından gelen hastalar operasyon yapıldığı şehirde ne kadar kalmalı, bu prosedür nasıl işliyor? Biraz bahseder misiniz hocam? Şimdi şöyle sevgili hocam, hasta operasyondan bir gün önce mutlak burada olmasını istiyoruz. Tabii bu süreci yönetiyoruz, yani hazırlıklarını yapıyoruz. Gelmeden önce bir takım tetkikleri yapılmış oluyor. Saç tesi incelenmiş oluyor, interaktif konuşmuş oluyoruz. Hazırlıklar yapıldıktan sonra hastanın mutlak bir gün önce burada olmasını istiyoruz. Çünkü yasal olarak onan formu almak için 12 saat önce almak lazım. Saç ekiminden. Yani hasta saç ekimine bugün geldi, sabahleyin imzayı ver, ameliyatı almak doğru değil. Karar verdikten sonra bile hastaya düşünmesi için bir 12 saat verilmesi lazım. O yüzden bir gün önce gelmesini istiyoruz. Artık bir gün önce gelmesinin şöyle bir avantajı var. Hasta uyumuş oluyor, dinlenmiş oluyor. Yorgun operasyona girmek sağlıklı bir şey değil. O yüzden bir gün önce geliyor. Operasyonu yapıyoruz. Operasyondan sonra 2 akşam daha minimum kalmasını istiyoruz. Çünkü hastanın kafasını kapatıyorum ben. Kapattığım için aynı gün geri gönderemiyorum. O kapattığım kısmı benim açmam gerekiyor. Eğer ki geldi, geri gönderdim. Bazı şehirlerde daha önce Avrupa'dan gelen şey, örneğin Milano'dan gelmişse gönderebiliyorum. Çünkü orada çalışan asistanlarım var. Orada çalıştım. Orada açtırabiliyorum. Ama eğer ki gittiği yerde yaptığım saçın bakımını yaptıramayacaksa minimum 2 ya da 3 akşam kalmasını istiyorum. Bir gün önce de gelmiş oluyor. Yani minimum Türkiye'de 4 gün kalmasını istiyorum. Peki hocam, bu saç ekimi işlemi tek bir kişiyle mi hallolması lazım? Sizin fikrinizi almak istiyorum Yani aslında. şöyle, Yoksa bir ekip işi mi? Saç ekimi her ne kadar ekip olarak da anlatılsa hep aynı örneği veriyoruz. Resim yapmak, heykel yapmak gibi. Heykeli bir kişi yapar ama mutlaka yardımcılar olacak. Çünkü yaptığımız işte zamana karşı yarışıyoruz. Saç ekimi operasyonu 15-16 saat yapılabilecek bir şey değil. Tabii günümüzde bir takım şartlar çok gelişti. Çıkarttığımız greftlerin saklama koşulları eskisi gibi değil. Eskiden buzdolabına koyardık. Buzdolabının rafında saklardık. Onu artı 4 derece ayarlardık. Ama artık onu dışarıda saklayabileceğimiz şekilde bir takım ekipmanlar dizayn edildi ama bunların 10-15 yıllık sonuçlarını bilmediğimiz için %100 öyledir ya da böyledir diye konuşamıyoruz. O yüzden saç ekimindeki önemli şeylerden bir tanesi zamana karşı yarışıyorsunuz. O yüzden size mutlaka yardım eden birileri olacak. Siz o çıkarttığınız greftleri birileri dizecek. Birileri gerekirse eğer çıkarttığınız greftlerde doku fazlalığı varsa onları temizleyecek. Artı siz onları ekerken birinizi önünüze koyacak. Yani ben kendim için söylüyorum. Prensip olarak sponge'ın üzerine alıp ekmiyorum sevgili hocam. O benim için zaman kaybı. Sponge'ını alırken ona kıl bulaşabilir, ipek bulaşabilir. Evet. O yüzden 2 kişi kontrol etsin. Birisi kontrol ediyor, önüme koyuyor, skalpe koyuyor. Ben skalpten görüp skalpten ekiyorum. Bu şekilde zaman kaybını ortadan kaldırıyorum. O yüzden mutlak sürekli saç ekimi operasyonu yapan, planlayan, hayal eden, düşünen ve uygulama yapan her ne kadar bir kişi ise etrafında en az 2 ya da 3 kişi ona yardım etmeli, ona asiste etmeli. Kesinlikle yani hocam. Hekim olarak saçı kendiniz alıyorsunuz, Tabii ki. Kendiniz planlıyorsunuz, kendiniz kanallarını açıyorsunuz ve kendiniz bunu ekiyorsunuz. Evet. Peki hocam, şimdi aşama 3 aşamaya ayırsak bu olayı. Evet. Birinci aşaması alım aşaması. Evet. İkincisi kanal açılması aşaması. Üçüncüsü de ekilme aşaması. Bunlar mesela örnek olarak bir 3000 greftlik ortalama bir vakadan bahsedelim. 3000 grefti almanızın süresi ne kadar? Sevgili hocam, bu şeyi siz de yaşadınız, biz de yaşadık. Evet. Fut yaparken çok farklıydı. Ne kadar büyük alırsın, zaman önemi yok onun. Tabii. En maksimum grefti bile yapsan 5 saatte bitirebiliyor, 4 saatte bitiyor. Ama fuye dediğimiz öyle bir şey değil. İlk çıktığında 2003, 2004, 2005 yılında biz onunla beraber böyle oturduk, saatlerce çalışırdık. 500 tane yaptık mı çok mutlu olurduk. Evet. Zaman içinde işte cerrahi dediğimiz hani deriz ya, bir işte 10.000 saat çalışmak. Cerrahide ise özellikle saç ekiminde kas hafızası geliştirmek. O bizim kas hafızamız geliştikçe aslında hızımız artıyor. 2011 yılında yaptığımız operasyondaki sayı şimdi komik buluyoruz kendimizi. Tabii. 2015'te komik buluyoruz. Belki bundan 5 sene sonra bugün yaptığımız ameliyatta komik bulacağız. Ama bunun sabit,
standart bir süresi yok. Çünkü bunu belirleyen çok fazla etmen var. O günkü benim ruh halim, o günkü benim psikolojim, hastanın cildi, hastanın kıl tipi, hastanın sabrı, bunu çok şey etkiliyor. Hiçbir zaman planlamayı yaparken bizim en üst seviye maksimumuzu düşünmeyeceğiz. En az yapabileceğimiz rakamı hayal edip ona göre o güne başlayacağız. Eğer ki biz bir günde 5000 tane yapabiliyorsak planlamayı 3000'e göre yapacağız. Ben kendimi öyle yapıyorum. Ben zorlasam bir günde 7000 greft de yaparım. Ama bu doğru bir şey değil. Bu sağlıklı bir şey değil. Bir günde yapılacak benim kanaatim ortalama greft sayısı 3000-3500 olmalı. Hocam kesmeden yapabilir misiniz? Saçları kesmeden yapıyor musunuz? Buna long hair deniyor, yapılabilir. Ama siz benim çok daha iyi bilirsiniz, mantıklı değil. Yapıyoruz. Çünkü şöyle düşünün, bir cildimiz var, cildimizden belli bir açıyla saç çıkıyor. Evet. Uzadıkça o eğilmeye başlayacak. Yani bizim en iyi görmek istediğimiz şey saçın ciltten çıktığı andaki açısı. Saçın boyu 0.8 milimetreyi geçtikten sonra saçın ağırlığına bağlı eğilmeye başlayacak. O zaman o açıyı göremeyeceksiniz. Görmediğiniz bir şeyi kesiyorsunuz. Hayali giriyorsunuz. Çünkü bir kılavuzunuz yok. O kılavuzunuz olmadan bir saçı çıkarmaya çıkartırsınız. Evet. Çıkarttığınızda zarar verebilirsiniz. Sağdakine ya da soldakine zarar verebilirsiniz. Evet yapıyoruz, çok yavaş çalışıyoruz. O zaman da sayı az oluyor. Hasta için biraz daha maliyetli oluyor. Günlerce sürüyor. Ben şunu söylüyorum hastalarıma, kesmekten imtina etmeyin. Kesmeden de yapıyoruz. Ama doğru değil sevgili hocam. Haklısın. Peki hocam şunu soracağım bir de. Kalem tekniği, DHI tekniği olarak Evet. geçen, safir uç Evet. diyerek geçen bir Süper. takım konular Harika, var. Biraz harika. da işin daha böyle ileri boyutuna Evet, geçeyim. süper. Bir level üste çıkayım artık. Çok güzel. Kalem metodunu ilk olarak zaten Prag'da yapılmaya başlandı ve Gürcistan'da yapılmaya başlandı. İlk yıllarda ben o eğitimine gittim. İlk çıktığımda gittim. Evet. Hatta çok hoşuma gitti. Alıyorsun, arkadaşların kalemin içine yerleştiriyorlar, tık yerleştiriyorsun. Evet. Ama mantık olarak ne? Kalem gibi bir cihazımız var. Biz onun ters şekilde kılı onun içine yerleştiriyoruz. Ucu da keskindir. Cilde batırıyoruz. Batırırken kılı içinde bırakıyoruz. Kılı bırakıp Evet. çıkıyor. Şimdi burada bir sıkıntı var. Siz onu cilde yerleştirirken hem kanal açıyorsunuz hem Kıl içinde itiyorsunuz. kıl var. Dokunun bir traksiyonu var. Orada bir travması var bulbusa. O travma saç kökünü öldürebiliyor sevgili hocam. Ben buna çalışmada yaptım. 100 tane ekersiniz, 20-25 tanesini öldürme ihtimaliniz var. Hocam çok güzel nokta bir atış. Bu konu gerçekten marketingle çok ciddi anlamda istismar ediliyor. Evet. Söylediğiniz şeye %100 sonuna kadar katılıyorum. Eğer ki siz kanalı açarsanız ve deneyimliyseniz, tutacağınız yeri biliyorsanız, ekmeği iyi biliyorsanız manuel, elle ekim benim kanaatim en iyi ekimdir. Ama eğer ki bunu siz çalışan elemanlarınıza yaptıracaksanız kalemle yaptırın. Çünkü o manuelle yaparken %50'sini, belki %60'ını Zaten kıracaktır. kaybedecek. Zaten kıracaktır. Mantık şu, yapan deneyimsizse kalemle yapsın. Tamam mı sevgili hocam? Anladım. İkincisi Safir safir uç. Evet. Safir uç, bu da çok suistimal edilen bir metottur. 10 tane ben safir uç kullanıyorum bu arada. Evet. Ama 10 tane hastaya safir yapmayı planlıyorum. Ama ameliyat sırasında bazen değiştirebiliyorum. Safir dediğimiz şey az önce bahsettiğimiz gibi dokuya saygıyla noktasına çok önemli bir nokta. Evet. Çünkü safir ucun keskindir, kama gibi ucu vardır. Evet. Dokuya girerken dokuya çok az travma yapar. Evet. Çok az travma yaptığı için dokuya saygının göstergesidir. Kullandığın eğer safir uç büyükse, genişliği 1,5 milimetre ise siz safir uç kullanın. Ama eğer ince ise onu biraz zor yaparsınız diye düşünüyorum. Çünkü açtığınız kanalın boyutu size yetmeyecektir. Artı büyük olduğu zaman dokuya biraz daha fazla travma yapacak, kanlanması iyi olacaktır. Prensip olarak ben şöyle yapıyorum. Safirle planlıyorum. Kanal açmaya başlıyorum. Safirin avantajı var, kanama az oluyor. Çünkü travmayı az yapıyorsun. Safirin avantajı şudur. Saç ekim alanına yapıyorsanız ucu sivri olduğu için sağa sola az zarar veriyor. O yüzden iyidir. Ama kanal açarken eğer kanamıyorsa ben safir uç kullanmıyorum. Çünkü kanama da istiyorum. Kanlama olan bir alana ben o kökünü aktaracağım. Eğer kanlanma yoksa, eğer kanama yoksa o ektiğim kök tutmayacak. Orada hayat yok diyor Evet, hocam. hayat yok. Aynen öyle. O yüzden eğer öyle bir şey yaşıyorsam bu sefer eski sistem jiletle yaptığımız o kendi imalatımız olan aletlerle, trapanlarla kanalları açıyoruz. Onları. Hocam yine kritik bir soru. Tepe bölgesi. Evet. Kanlanmanın en az olduğu bölge. Evet. Buradaki sonuçlarınız nasıl? Şimdi genellikle denir ki tepe bölgesi tutmaz. Hayır öyle bir şey yok.
Tepe bölgesi sanatın aslında saç çizgisinden sonra en güzel olduğu yer. Çünkü orada bir dönemeç var. Evet. Orada bir doğallık var. O doğallığı yapmak bir sanattır. O dönemeçi yapmak gerçekten zor bir sanattır. Artı bunun yanında o tepe bölgesinde saç ekimi yaparken çok iyi planlamanız lazım. Sadece cildin kalınlığını ultrasonla ölçmeniz yetmiyor. Kanalları açarken kanlamanın çok iyi olduğu bir alanı bulacaksınız. Ve o alanı bulana kadar kullandığınız trapanın boyunu uzatacaksınız sevgili hocam. Eğer o doğru alanı, kanlamanın çok iyi olduğu alanı bulursanız oraya çok rahat yerleştirirsiniz ve tutar. Tutmama diye bir şey yoktur. İstediğiniz yoğunluğa da ulaşabilirsiniz. Evet. Yani santimetre karede 40'ın üzerine çıkma şansınız var. Fazlasıyla var. Artı orada şöyle yapıyoruz. Kanalları orada biraz daha büyük açıyoruz. Niye? Orada dokunun bir traksiyonu var. Evet. Ve açtığınız o kanal, yani yüzeyi büyütmek için ciltten sıvı verdik ya, o sıvı tepe noktasında çok kolay dağılıyor. Dağıldığı için o açtığınız 0.7'lik, 0.8'lik kanal daralacak, 0.5'e düşecek. O yüzden tepe bölgesinde kanalları bir tık daha geniş açacağız. Derinliği kanlamanın çok iyi olan alanı bulana kadar devam edeceğiz sevgili hocam. Doğru yere, doğru sahaya, doğru yerlere, doğru hekim, doğru sonuç kesinlikle alınır. Hocam verdiğiniz değerli, güzel bilgiler için, yani 25 yılı bulan tecrübenizle anlattığınız bu kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. 8'de sağlık seyircileri için de bizler size sözcü olalım. Onlar için de çok teşekkürler hocam. Bilgilerinize çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, 8'de sağlık izleyicileri, bugün gerçekten çok önemli bir konuk ağırladık. Doktor Nedim Ardıç bize saç ekimiyle ilgili çok inanılmaz teknik detaylara girdi. Çok önemli konulardan bahsetti. Kendisine verdiği güzel bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımız son hızıyla devam ediyor.